Herkese merhaba, Atilla Yurtseven ben. Bu dersimizde algoritmik eğitime geçiyoruz. Algoritmik eğitime geçmemiz için ilk önce bir class yazmamız gerekiyor ve şu anda VS Code kullanarak bu trade class'ını oluşturacağız. Oluşturacağımız bu class ile ileriki işlemlerimizde de, backtestlerimizde ve çıkacak olan istatistiklerde bu class'ı istediğimiz zaman rahatlıkla kullanabiliriz. Algoritmik eğitim adlı bir boş klasör oluşturdum ve bu klasör içerisinde dosyalarımı oluşturacağım. VS Code kullanıyorum arkadaşlar, gördüğünüz gibi. VS Code ücretsiz bir kütüphane, ücretsiz bir IDE, bir uygulama ve sizler de VS Code uygulamasını kullanabilirsiniz. Önce hemen dosyamızı oluşturalım. Bir notebook oluşturacağız. Bir isim verelim buna da. Mesela trader.ipynb. Evet. Bu ipynb bunun bir notebook olduğunu bize söylüyor. Şimdi ilk yapmamız gereken birkaç import, yani birkaç kütüphane yüklememiz gerekiyor. Bunun için de import pandas spd, import numpy snp, import matplotlib.py pilot splt. Çalıştıralım. Kütüphanemizde bir hata verecek mi bakalım eklemelerde. Eğer hata verecekse environment oluşturmamız gerekecek. Şu anda ilk kurulum olduğu için bir problem olmadı. 73 saniye. Şimdi bakın, tekrardan çalıştırdığım zaman daha hızlı gelecek. Okay. Bir sıkıntı olması durumunda şuradan bir kütüphane açarak, terminal açarak terminalden pip install ile eksik olanları yükleyebilirsiniz. Pip 3 yapalım. Install pandas gibi. Okay. Şimdi hemen class'ımızı oluşturmaya başlayalım. Class trade. Trader olsun. Şimdi class trader'a şu anda herhangi bir şey yapmayacağız. Tamamen yeniden oluşturacağız. Bir init, yani ilk program çalıştığı zaman çalıştırılacak, ilk class'ı oluşturduğumuz zaman çalıştırılacak fonksiyonu yazıyoruz. Bu fonksiyonu yazarken de bu varsayılan isimdir. Şuradan 2 tane underscore alt çizgi ve init ve tekrar 2 tane underscore. Self parametresini mutlaka eklememiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada ben oluşturuyorum trader'ımı. T eşittir trader. Oluşturdum, çağırdım ve çalıştı. Baktığımız zaman Shift Enter ile bunları çalıştırabiliyorsunuz, bu cell'leri. Objemiz oluşturulmuş durumda. Şimdi ben buraya pas verdim, ancak burada bizim gerekli birkaç tane argümanımız var. Bunları da eklememiz gerekiyor. Her şeyden önce bir database'imizi, data frame'imizi ekleyeceğiz. Çünkü data frame, pandas data frame'e yüklüyoruz. Çalıştıracağımız, yani OHLC'yi, Open, High, Low, Close Time serisi. O yüzden bu data frame'i ekleyelim. Bundan sonra initial account, yani kaç paramız var? Bunu yaparken de bunu şu şekilde yapalım. Float diye değer verelim ve varsayılan değer olarak da 10.000 verelim. Bunun float olduğu belli olsun. Komisyonumuz var. Commission. Buna da float diyelim ve başlangıç değeri de 0 olsun ve bunu biz yüzdesel olarak kullanacağız. Slippage, yani kayma. Nedir kayma? Mesela spread olabilir, değil mi? Arada mesela ben diyelim ki bir BIST hissesi satın alacağım veya bir kripto para satın alacağım. Alıcı ile satıcı arasındaki fark, spread denir buna. Bunu da aşağı yukarı tahmin etmemiz için bu rakamı sabit bir rakam olarak bu sayıyı sabit bir sayı olarak kullanmak yerine bir float değer vereceğiz ve bunu yüzdesel olarak kullanacağız. Sebebini de şöyle açıklayayım. Şimdi diyelim ki 10 liralık bir hisse alıyoruz. 10 liralık hissede slippage belki 1 kuruş 2 kuruş olabilir. Ancak 500 liralık bir hisse veya 300 liralık bir hissede slippage 1-2 lira olabilir.
O yüzden biz bunu yüzdesel olarak kullanacağız. Bunu da yine float eşittir. Şu anda 0 tanımlayalım. Peki compound yapmamız gerekecek mi? Compound'u da açıklayacağım size. Hemen compound'u boolean olsun. Bu da otomatik compound yapıyor olsun. Şimdi compound nedir arkadaşlar? Diyelim ki bakın burada ben şunu aslında biraz büyüteyim. Şunu da aşağıya alalım. Daha rahat okunsun diye. Compound'u da aşağıya alabiliriz. Aslında yok, gerek yok. Şimdi bakın burada initial account belirledik değil mi? Bu initial account yani $10.000 ile biz teste başlayacağız. Okay. Compound eğer bu fiyat 10.000 değil de 15.000 olursa bir sonraki pozisyonu $15.000 üzerinden lot hesaplanacak. Bir sonraki pozisyonda $15.000 üzerinden lot hesaplanacak ve bunu compound otomatik yapacak. Eğer biz bunu compound'u false yaparsak hep initial account üzerinden lot hesaplaması yapılacak. Eğer hesabımızda olan para $10.000 ve üzerindeyse, daha altındaysa initial account yerine hesabımızda bulunan parayla işlem yapacak. Bu değeri de vermiş olduk. Peki kaldıraç kullanacak mıyız? Onu da hemen not alalım. Kaldıraçı şunu ben aslında yukarıya almak istiyorum. Komisyonu. Buradan sonra kaldıraça leverage diyelim. Leverage bir float değer. Ve bunu da şimdilik 1 yapalım. 1 yani kaldıraç kullanmıyoruz. Varsayılan olarak kaldıraç kullanmayacağız. Şimdi tabii lotlarımızı hesap ederken bu çarpandır arkadaşlar. Eğer 2 yaparsak $10.000 yerine $20.000 kullanacak. Ancak bunu yapmamızın bir sebebi var. Belki 0.25 de yapabilirim. Bu defa 10.000 yerine 2.500 ile işlem açacak. Okay. Şimdi gelelim. Şimdi burada biz hisseleri yapıyoruz. Hisselerde işlem yaparken tabii biz hareketli ortalamaları hesap edeceğiz. Bir sürü şey hesap edeceğiz. Ama mesela biz bölme çarpma yaptığımız zaman noktadan sonraki basamak sayısı çok fazla artabiliyor. Yani mesela 10.25'ten bir işlem açacağız. 10.25, 67, 48, 58 diye gidebilir. O yüzden biz burada bir kısıtlama getirmemiz gerekiyor burada yuvarlama yapmak için. Onun da adını şuraya yazalım. Lot digit diyelim. Evet. Bu bir integer değer. Şöyle. Integer değer. Kaç basamaklı olsun? Varsayılan olarak kriptolarda kullanacağız. Varsayılan olarak hadi 2 basamaklı diyelim. Peki şimdi biz bu varsayılan değerleri oluşturduk. Oluşturduktan sonra biz bunu Quarks'ta verebilirdik. Ancak burada ben floatları tanımlamak istedim özellikle. Normalde bunları hiç tanımlamasak herhangi bir mesela slippage yerine string geçebiliriz. Bu da pek hoş olmaz tabii. Hata ileride çıkartır. O yüzden buraya bir tek float geçilebilecek şekilde bunları da tanımlamış olduk. Şimdi buradaki pass şeyini kaldıralım ve hemen class'ımızın varsayılan değerlerini burada kaydedelim. df self initial account eşittir. Hemen şöyle initial account self şunu direkt kopyalayalım. Eşittir. Self slippage eşittir slippage self compound eşittir compound ve leverage ile lot digit kaldı. Self leverage self lot digit eşittir lot digit. Şu anda varsayılan değerleri girmiş olduk. Sadece bu kadar yeterli olmayacak tabii. Mesela bir pozisyon açacağız. Bir long pozisyon açtığımız zaman neyi aklımızda tutmamız gerekiyor? Giriş fiyatını, kaç lot aldığımızı, bir pozisyon açtığımız zaman long yönlü mü, short yönlü mü
yönümüzü hangi barda girdik, hangi saatte girdik, bunları veya hangi dakikada veya hangi günde bunları mutlaka hesap etmemiz gerekiyor. Bunlar da varsayılan değerler olacak. Biz buna şöyle yapalım. Set defaults diyelim. Defaults. Diğer varsayılan değerler ve biz bunu da ayrı bir fonksiyonda yazalım. Şu yüzden bunu normalde tek fonksiyonda yazabilirdim ancak şu sebebi bu. Hem karışık olmasın hem belki ileride resetlemem gerekir. O yüzden bunları tek tek buraya yazdığım için direkt init fonksiyonunda belirtmek istedim ama diğerlerini de arzu ederseniz burada da yapabilirsiniz. Şimdi set defaults'u yazalım hemen. Burada VS Code otomatikman self koymuyor ancak siz buraya self eklemeniz gerekiyor. Şimdi bize ne lazım olacak? Bir giriş fiyatı lazım olacak arkadaşlar. Giriş fiyatı self.entry. Varsayılan değer 0.0 float bir değer. Yün lot lazım olacak. Self.lot eşittir 0.0. Hangi barda girdi? Kaçıncı bar? Bu bize lazım olacak ileride. O da integer bir değer olduğu için direkt 0 yapalım. Pozisyonumuz varsayılan değer olarak bunu da integer yapacağız. Şöyle 0. pozisyon herhangi bir pozisyonda değiliz. Eğer pozisyon 1 ise long yönlü, 2 ise short yönlü bir pozisyonumuz var. Win kaç tane işlemimiz karlı kapandı? İlk önce şuraya bir de trades diyelim. Kaç tane işlem açtık? Integer değer. Kaç tane işlemimiz karlı kapandı? Şimdi aynı zamanda kazanan işlemlerimizi bir listede tutmak istiyorum ve kaybedenleri de bir listede tutmak istiyorum. Hemen bunları oluşturalım. Yani mesela eğer kazandığımız bir trade'den çıktıysak, kapattıysak hemen kazananlar hanesine yazılacak. Kaybettiğimiz, zarar ettiğimiz bir trade'den çıktıysak da kaybedenler hanesine yazılacak. Ve ne kadar tuttuk? Yani pozisyonda ne kadar kaldık? Bunları da ileride inceleyeceğimiz için holds olarak yazalım ve kaçıncı indeksteyiz? Yani kaçıncı indeksi okuyoruz? Şu anda mesela diyelim ki günlük bir işlem açıyoruz ve bir open, high, low, close database verdik. 0. indeks, 1. indeks, 2. indeks şeklinde notlarımıza geçmek için bunları da tutmakta fayda var arkadaşlar. Kaçıncı indeksteyiz? İndeksimizi de yazdık. Bu indekste data frame içerisinde 0, 1, 2, 3 diye bir iteration yaptığımız zaman kaçıncı indekste işlem yaptığımızı göstermek adına. Tabii bunu ilerletmek için de bir step fonksiyonumuz var. Burada daha ileride bu step fonksiyonunu kullanabiliriz. Şunu self'e ekleyelim hemen. Self.idx artı eşit 1. Buraya kadar varsayılan değerleri yazmış olduk. Şimdi ise yapmamız gereken bir long ve short pozisyonu açtığımız zaman neler yapmamız gerekiyor? Hemen onu yazalım arkadaşlar. Şöyle bir long pozisyonu ilk önce deneyelim. Ne lazım bize? Self lazım. Bir fiyat lazım, giriş fiyatı. Bunu da float verelim ama varsayılan değer vermeyeceğiz buna. Lot lazım. Lot'a float diyeceğiz ve varsayılan değeri 0 vereceğiz. Nedenini birazdan açıklayacağım zaten. Şimdi eğer biz long pozisyonunda ise, long pozisyona girecek isek pozisyonumuzun 0 olması gerekiyor. Şayet 0 değilse bir hata döndürsün. Çünkü zaten long'daysak bir daha bize long'a girmemize müsaade etmemeli. If position 0 değil ise raise exception diyelim. İngilizce yazalım bunu da. Position is not closed. Pozisyon kapalı değil. Okay. Pozisyon kapalı değil diyelim.
böylelikle kapalı olması gerekiyor. Yani pozisyonumuzun 0 olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi self.entry eşittir entry. Giriş fiyatımızı set ettik. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bir slippage değer biz burada tanımladık. Bizim bu slippage değeri vermemiz gerekiyor. Bunu da yüzdesel olarak girdiğimiz için çarpacağız. 1 artı long pozisyonundayız arkadaşlar. Şimdi açıklayacağım size onu. Self.slippage diyelim. Şimdi bakın. Diyelim ki 105 liradan bir hisse alacağız. Ancak bu hisseyi almak istediğimiz zaman 105.02'de satıcı var. 104.96'da da alıcı var, değil mi? Ben buradan hisseyi almak istediğim zaman bir slippage değer atamam gerekiyor. Okay? Yani bir slippage değer şu anlama geliyor. Diyeceğim ki ya ben bunu aldım ama aşağı yukarı yüzde şu kadarlık bir fark olabilir. Veya binde veya 10 binde ama biz bunu yüzdeyle hesap edeceğiz. Hemen şurada yeni bir yerde hesaplamasını yapabiliriz. 0.02 bölü 105 dersek bunu da 100 ile çarpalım. Bakın yüzde bir, binde bir, 10 binde bir, şurada 2 olur. 10 binde 2 bir slippage var burada. Okay? 10 binde 2 bir slippage var. Yani 105 çarpı 1.0002 dersek 105.2 alıyoruz. O yüzden biz bir slippage değer atamamız gerekiyor. Şimdi ben bunu normal fiyatla, sabit bir fiyat olarak sadece artıyla versem, bu defa ben burada 10 binde 2 atıyorum ya. Ya peki 10 liralık bir hissede işlem yapıyor olsaydım ne olacaktı? 10 bin lirada 0.02 ne kadar ediyor biliyor musunuz? 0.02 bölü 10 lira, pardon düzeltiyorum. Yüzde, binde, 10 binde, 100 binde, bir de bunu yüzde çarpacağız. Yani çok yüksek. Binde 2. Gerçekten çok yüksek bir slippage. O yüzden 0.02 eklemek yerine biz burada çarpım işlemi yüzdesel olarak hesap ediyoruz. Ben şunu hemen sileyim. Şimdi self.entry yani giriş fiyatımızı burada tanımladık. Peki şimdi acaba compound mu yapacağız yoksa yapmayacak mıyız? Burada bizim bir compound değerimiz var. Biliyorsunuz gönderdik. Hemen yazalım buraya. Bir account. Bunu lokal bir şey olarak düşünün. Yani sadece bu fonksiyona ait bir değer olarak düşünün. Self.account. Şimdi initial account var ama bakın self.account tanımlamamışız biz burada. Değil mi? O zaman hemen gelip buraya self.account'u tanımlayalım. Şöyle yapacağız. O da self.initial account. Şimdi account diye bir parametremiz olması gerekiyor bizim. Bir değerimiz olması gerekiyor ve o anlık bizim hesabımızda kaç para olduğunu sürekli tutması gerekiyor. Aynı zamanda bunları da her pozisyon kapattığımızda ayrı bir listeye almak istiyorum. Onu yeri gelince yazalım arkadaşlar. Bazı şeyleri yeri geldikçe yazmak istiyorum. Çünkü açıklaması tam yerinde yapılmalı. Şimdi burada diyoruz ki eğer compound ise if self.compound. Eğer compound ediyorsak zaten account olarak initial account, account'u kullan diyoruz. Tamam. Eğer compound değil ise self.initial account. Şimdi arkadaşlar fakat burada bir şey var. Bu tek satırda olan bir if'ten else. Burada şöyle bir şey var. Ben bunu compound etmedim diyelim ki. Compound etmediğim zaman initial account'u kullanacak. Fakat benim account'um başlangıçta $10.000'dı. Ama şu anda 6.000 7.000'e inmiş olabilir. O yüzden diyeceğim ki eğer account initial account'tan küçükse account'u kullan. Değilse initial account'u kullan. Okey? Hemen buraya yazalım. Account'u kullan.
account if self.account küçük initial account else şu. Okay. Burada yapmamız gereken, burada yaptığımız şey şu. Hemen parantezi kapatalım tabii. Burada yaptığımız şey şu arkadaşlar. Eğer compound ise tekrar edelim. Diyelim ki fiyat hesabımız 20.000 dolara çıktı. O zaman diyoruz ki hesabımı kullan. Self.account'u kullan. Okay. Self.account'u eğer compound ediyorsak kullanalım. Eğer etmiyorsak initial account'u kullanalım ama self account yani bizim elimizde olan para normal ilk yatırımımızdan daha düşükse bizim elimizde olan parayı alsın. Değilse o zaman ilk yatırımımızı alsın. Evet. Account'u da yazmış olduk böylelikle. Şimdi lot hesaplamasını yapacağız. Lot hesaplamasının bir varsayılan değeri var. Şimdi biz dışarıdan bu kadar lot ile alım yap diyebiliriz veya hesaplamayı klasımıza bırakabiliriz. Şimdi hemen bunu yazalım. If lot 0 ise, 0 değil ise o zaman işimiz basit. Burada hemen lot diye verdik ve pozisyonumuzu bu lotu açmasını isteyeceğiz. Eğer 0 gönderildiyse yani long pozisyonunu biz lot 0 olarak verdiysek bizim entry'mize göre alım yapması gerekiyor. Lot hesabı yapması gerekiyor. Onun için de self.lot eşittir. Şurada bir account oluşturduk. Değil mi? Account çarpı kaldıraç. Belki kaldıraç kullanmayacağız ama biz bunu burada yapmak zorundayız. Bölü giriş fiyatımız. Şu anda kaç lot almamız gerektiğini burada hesap etmiş olduk. Burada bir de tabii biz lot digit tanımlamıştık şurada yukarıda. Onu da hemen self.lot yani bunu şurada da yapabiliriz. Şurada da yapabiliriz. mp round virgül self.lot digit. Okay. Burada yuvarlama yapmış olduk. Yani eğer lot mesela 124.345.678 geliyorsa ben bunu self lot'la ne yapabilirim? 124'e eğer sıfırsa mesela bu lot diyelim ki hissede nedir? Sıfırdır. 2 hanelidir ama lot sıfırdır. Yani bir lot alabilirsiniz minimum. Ve birden sonra da bir artar. 2 lot, 3 lot, 4 lot diye artar. O yüzden biz bunu sıfır yapmak zorundayız eğer hisselerle yapıyorsak, ilerliyorsak. Daha gerçekçi olması gerekiyor arkadaşlar. Olabildiğince gerçekçi olmamız gerekiyor. Pozisyonumuzu belirleyelim. Pozisyonumuz long'tu. O zaman ne yapacaktık? 1'e belirledik. Şu anda bu sell position biz bunu değiştirene kadar 1 olarak kalacaktır. Kaçıncı bardayız arkadaşlar? Self.bar barı belirleyelim. O da eşittir self.idx. Yani bu barda idx barında biz long pozisyonu açtık. Var mı bar? Varmış. Okay. Bu kadar. Long pozisyonu bu kadar. Bir de olur ya vadeli işlem yapan arkadaşlarımız için short pozisyonunu tanımlayalım. Tamamen aynı. O yüzden buradakileri kopyalayabiliriz. Tamamen aynı. Yine aynı şekilde bunu kopyalayalım. Neden? Çünkü pozisyonun 0 olması gerekiyor. Yeni bir pozisyon açabilmemiz için. Okay. Şimdi burada entry'yi yeniden yazmamız gerekiyor. Self.entry giriş fiyatımızı. Entry. Şurada belirttiğimiz fiyat. Entry. Çarpı bu defa 1 eksi slippage yapacağız. Neden 1 eksi slippage? Arkadaşlar şöyle biz satın aldığımız zaman en kötü fiyattan alıyoruz. Bize göre. Daha doğrusu en iyi satış fiyatından alıyoruz. Satış yaptığımız zaman ise en iyi alış fiyatından. Bu aşağıda bir rakam. O yüzden
bunu bir eksi slippage yapmamız gerekiyor. Yani mesela eğer slippage değerimiz 0.000 şöyle 2 ise normalde ben bunu şu rakamla çarpıyorum. Long'da isem çünkü daha yukarıda bir rakama denk geliyor. Veya arkadaşlar bir eksi yapıyorum. Bir eksi yaptığımız zaman da bakın şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Şu. Bu rakamla çarpıyorum ve daha aşağıya gelmiş oluyor. Bir rakamı birin altında hangi rakamla çarparsanız mutlaka altına gider. Yüzdesel olarak tabii. Evet. Burada da slippage değerimizi yine çarparak ancak eksi bir rakamla çarparak daha aşağıda bir rakama giriş seviyemizi getiriyoruz. Daha yukarıya getirsek bedavaya şey vermiş olurlar. Peki account olarak da aslında yapmamız gereken account da aynı. Yukarıdakinin aynısı. Bu yüzden bunu kopyalayalım direkt. Okay. Load yine aynı. Load'da aynı yazdığımız yerleri kopyalıyoruz. Fakat load'da şöyle bir değişiklik yapacağız. If self.load büyükse 0.0 self.load eşittir eksi self.load. Bunu neden yaptık? Ben bir short pozisyon açıyorum. Eksi 20 lot veya 20 lot. 20 yazabilirim. Eksi 20 de yazabilirim. Short açtığım için. Tabii bunu da şöyle yapmamız gerekiyor. Burada bir lot oranına da sıfırdan büyük verilmesi gerekiyor burada. Bunun kontrolünü de aslında yapalım. Eğer sıfırdan büyük verildiyse if self nokta yok düzeltiyorum. If lot küçükse sıfırdan lot bunu da bir raise verelim. Şöyle. If lot küçükse sıfırdan zero. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman long ve short çok ortak parametreleri var. Bunları bu kadar yazacağım ama daha da kısaltabilirim aslında. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen open position diye bir yeni fonksiyon açalım. Burada yine entry olsun. Entry float olsun. Okay. Load olsun. Float olsun. Bir de short mu long mu? Onun içinde is long olsun. Mesela is long eşittir boolean eşittir varsayılan değer olarak atayacağız bunu. Bir dakika. Şöyle yapacağız. Buna varsayılan değer atamıyoruz. Şimdi arkadaşlar if is long bu işlem bir long işlemi mi? Pass else pass. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şimdi eğer pozisyon sıfırsa bir kere hata verecek. Değil mi? Bunu yukarıya yazalım. Pozisyon sıfır çünkü. Sen sıfır değil. Sıfır değilse hata verecek. Sen sıfır olmayan bir pozisyonda tekrar pozisyon açmaya çalışıyorsun. Var olan bir pozisyon üstüne. Eğer long'daysan gidip long'u kapat. Short'taysan short'u kapat. Tabi burada kademeli açma, kademeli kapatmalar var ama onlara ileride bakacağız. O yüzden biz burada basit bir trader yazıyoruz şu anda. Eğer pozisyon sıfır değilse exception ver. Burada var mı? Var. Demek ki biz bunu buradan kaldırabiliriz. Open Position'da lot kontrolü yapmaya aslında çok da gerek yok şimdilik ama onu şöyle yapalım. Yine de biz buraya yazdık artık. Boşuna uğraşmayalım. Şimdi short ise bir sayıyla çarpıyoruz. Sayı long ise 1 artı slippage, short ise 1 eksi slippage.
Bunu da eşittir 1 artı slippage if is long. Else 1 eksi slippage diyelim. Ve doğal olarak long da olsa short da olsa entry'mizi artık direkt yazabiliriz. Onu da şöyle yapıyoruz. Self nokta entry eşittir entry çarpı slippage. Şöyle. Slippage. Bu arada slippage değil slippage arkadaşlar. Onu düzeltelim. Slippage olması gerekiyor. Bunu tabi İngilizce kullanıyorum. Daha ileride çünkü bunu İngilizce olarak da yayınlayacağım için direkt İngilizce yazıyorum. Sebebi o yani. Başka bir şey, bir anlam yok. Onu da belirtmiş olayım. Ve bu da slippage olacak. Şimdi bunu da yazdık. Demek ki biz burada entry'yi de artık girmemize gerek kalmadı arkadaşlar. Account hesaplamasını yapıyoruz. Account hesaplaması zaten aynı. Birebir ikisinde de aynı hesaplıyoruz değil mi? Bir değişiklik yok. Entry dedik. Account dedik. Account'umuzu buradan buluyoruz. Account'u kaldıralım. Eğer 0 değilse ne yapıyoruz? Lot 0 değilse şurada biz lot'u gönderdik ya. Lot'a eşitliyoruz. 0 ise şunu aynen buraya yazıyoruz. Self lot eşittir NP account leverage çarpı leverage ve lot digit. Evet. Aynı. Burada da bir ekstra bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Bunu da silebiliriz artık. Lot'u da hesap ettik. Burada position'ı hesap ediyoruz. Onu nasıl yapıyoruz? Self nokta position bir if is long else 2. Bunu da yaptık. Bunu da siliyoruz ve self bar self nokta idx. Şimdi buraya gelip self nokta open position diyerek sadece entry lot is long true ve lot vermemiz yeterli olacaktır. Burada da eklediklerimizin tamamını silip is long'u false olarak set edebiliriz. Bir hata var. Buraya da lot eşittir lot dememiz gerekiyor arkadaşlar. Lot eşittir lot. Burada aynı şekilde tanımlamamız gerekiyor. Is long false, is long true. Şimdi burada artık bunu yapmamıza pek gerek yok. Ancak bunu daha sonra ileride tekrar yazarız arkadaşlar. Bu kontrolün sıfırdan düşük olup olmadığına bakmamıza pek gerek yok açıkçası. Şöyle her birini yaptık. Şu anda bir problem olmaması gerekiyor. Evet. Long açtık. Short işlemimizi açtık. Şimdiye kadar bir problem yok ve şimdi pozisyon kapatmayı yapacağız. Close position. Hemen self keyword'ünü ekleyelim. Ancak hangi fiyattan kapatacağız? Bunu bilmiyoruz. O yüzden biz buraya bir fiyat girmemiz gerekiyor. Eğer girdiğimiz fiyat 0 ise o zaman arkadaşlar kütüphaneden yani data frame'den var olan IDX'teki kapanış fiyatını alsın. Okay? O yüzden biz buna bir varsayılan değer atayalım. Şöyle düzgün yazalım. Evet. Pozisyonumuz zaten açık değilse if self position 0 açık değilse ne yapsın? Bir hata çıksın. Exception position is not opened. Ya, pozisyon açık değil zaten. Burada bir hata oluşturacak.
Bunu handle edebiliriz tabii try accept'le sonrasında ama biz bu hatayı dönelim. Şimdi bir kapanış fiyatı belirlememiz gerekiyor. Kapanış fiyatı da tabii bir slippage'ımız olacağı için pozisyonu kapatırken de bir slippage'ımız var. Yani direkt C'den kapatamayız. Close price eşittir kapanış fiyatı. C çarpı, hemen şurada şöyle yapalım ya. Bir dakika. Slippage hesabını yapmıştık ya yukarıda. Bakın şu hesap. Değil mi? Bu hesabı burada yazalım biz bence. Şimdi slippage'e eşittir. Şöyle yapacağız arkadaşlar. 1 eksi self slippage if self nokta position eşittir 1. Okay. Else 1 artı self slippage. Neden? Şimdi pozisyonu kapatırken long'daysak daha aşağı bir fiyattan kapatıyoruz. Çünkü satış yapacağız. Short'taysak da daha yukarıdaki bir fiyattan. Çünkü alış yapacağız. Slippage. Peki kârı hesap etmemiz gerekiyor. Profit diyelim buna da. Kapanış fiyatı eksi giriş fiyatımız pozisyona. Değil mi? Çarpı lot. Şimdi arkadaşlar short pozisyonda olduğumuz zaman lot eksi olacağı için burada close price'tan entry'den close'u çıkartmak gibi bir if'ten else yapmamıza gerek yok. O yüzden bu eksi olduğu zaman aradaki fark zaten eksi olarak kârdaysa kâr olarak yansıyacaktır. Çünkü lotu eksiyle çarpıyoruz. Yani short'taysak lot eksi olacak. Şimdi profit'i hesap ettik. Şimdi komisyonu hesap etmemiz gerekiyor. Eşittir. Şimdi komisyonu hesap ederken biz pozisyona girerken ve çıkarken ayrı ayrı işlem yapıyoruz. Onun için ikisini birden burada hesap edelim. Yani close price artı giriş fiyatımız çarpı burada absolute değerini almamız gerekiyor. Lot'un sebebi de şu. Burada lot eksi short'tayken. Okay. Self lot. Yani mutlak değerini alıyoruz burada. Mutlak değerini almamız şart. Sonra da self nokta commission 1S eksik yazmışız burada. Şunu düzeltelim bakalım. Burada da commission'ı düzeltmiş olduk. Var mı başka? Hemen bir arayalım. Yok. Tamam. Burada bir S hata yapmışız arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Böyle canlı yazıyoruz çünkü aynı zamanda. Şimdi profitimizi hesap ettik. Komisyonu hesap ettik. Ancak profitimiz gerçek profit değil. Neden? Gerçek bir gelir değil. Komisyonu düşmedik. Profit eşit komisyon. Şimdi hesabımızda olan para ne kadar oldu? Bu kadar oldu. Yani hesabımız profit kadar arttı. Şimdi de arkadaşlar hesabımızı bir listeye, yani her pozisyon kapandığı zaman yeni bir listeye atmamız gerekiyor. Bunu da account.append diyelim hemen. Account şu self.accounts'u tabi burada bilerek yeri geldikçe yapacağız demiştik. Account eşittir bir liste ve bu listeye ilk olarak hemen self.account'u atalım. Neden? 10.000'de başladık. Initial account'u atmamız gerekiyor. Direkt atarsak olmaz. O yüzden yani mesela diyelim ki ben bunu atmadım. Bu defa pozisyon kapandı 11.000. Direkt 11.000 ile başlayacak ben bunu grafiğini çizdirdiğim zaman. Ama ben bunun 10.000 ile başlamasını istiyorum. O yüzden direkt buraya atmış olduk. Evet, şimdi bir de yüzdesel değişimi aslında ben görmek istiyorum. Yüzdesel olarak ben aradaki farkı kontrol etmek istiyorum. Onun için de account'u bir yerel account değerine ilk önce burada set edeceğim. Sonra account geldikten sonra da bunu yüzdesel değerini P ile gösterelim. Şöyle yapacağız bunu da.
self.account eksi account bölü account. Yani yüzde kaç artmış? Benim hesabım, param, hesabımda bulunan para yüzde kaç artış göstermiş veya azalmış diyelim. Tamam mı? Bunu yapmak için de ilk önce global olan şu andaki hesabımı, pozisyonu kapatmadan önceki hesabımı bir account, yerel bir, lokal bir değere atıyorum. Ve bu account değiştikten sonra aradaki farkın yüzdesini hesap ediyorum. Yaptığım olay bu. Şu andaki fiyat, önceki fiyat. Tamam mı? Şu andaki paramız, önceki paramız. Önceki paramıza böldüğümüz zaman yüzdesel değeri ortaya çıkmış oluyor. Ve eğer bu değer sıfırdan büyükse demek ki ben bunu kazandım. Değil mi? Hemen win artı eşit 1. 1 arttırdım kazanan hanesine ve aynı zamanda yüzdesel olarak bu değeri kazanan haneme ekledim. Else o zaman demek ki kazanamadık. Burada win'i yerine lost yazmaya gerek yok. Kaybı yürütmeye gerek yok. Çünkü toplam trade'i de yazıyoruz. Trade eksi win eşittir lost oluyor. O yüzden biz kaybedenler hanesine ekleyelim. Ama bunu eklerken mutlak değerini ekleyeceğiz. Eksi eklemek istemiyoruz haneye. Mutlak değerini zaten loss listesinde tutulduğu için mutlak değerini ekleyebiliriz arkadaşlar. Okay. Pozisyonumuzu takip etmek isteyebiliriz. O yüzden self.positions diyeceğiz. Bunu da hemen yukarıya ekleyelim. Self.positions eşittir. Boş bir liste oluşturalım şurada. Append. Ne olabilir? Self.bar barı set etmiştik. Biliyorsunuz burada pozisyon açarken şurada. Değil mi? Self.position self.entry self.load ve kapanış fiyatı ile kapanış barı. Değil mi? Kapanış fiyatı ile kapanış barı. Kapanış fiyatı kaç? Close price. Close price ve kapanış barı kaç? Self.idx. Kapanış barı ve kapanış fiyatını da eklemiş olduk. Şimdi trade'lerimizi artıralım. Trades, bir trade daha kapanmış oldu. Kapandıktan sonra artırıyoruz. Yani isteyen pozisyon açıldığı zaman da artırabilir tabi. O arzu eden o şekilde. Ben kapandıktan sonra artırıyorum. Şimdi burada artık entry'miz 0.0. Self. Bunu şöyle yapalım arkadaşlar. Reset trade diyelim. Şimdi hesabımızın gördüğü en yüksek değeri aslında ben tutmak istiyorum. Ve hesabımızın gördüğü en yüksek değeri de şu şekilde tutabiliriz arkadaşlar. If self nokta account büyükse self nokta account all time high self nokta account şunu hemen ekleyelim. Varsayılan değerleri. .0 float olacak tabi. Şunları da ayrı bir yerde eklemek istiyorum. Yani değerler ve listeler şeklinde. Nerede kaldık? Self nokta account all time high eşittir self nokta account. Böylelikle hesabımdaki zirveyi sürekli takip etmiş oluyorum. Şimdi self reset trade'e gerek yok. Daha başka yerlerde çağırmayacağım için burada hemen entry'yi sıfırlayalım. Self.load'u sıfırlayalım. Self.position'ı değil mi? Position'ı sıfırlayalım. Bu integer değer ve böylelikle bu fonksiyonumuzu da bitirmiş olduk. Bir hata var mı diye bakıyorum. Trade'leri yaptıktan sonra
Yapmamız gereken bir şey olacak. O da bir summary, yani özet çıkarmak. O kısma da daha sonra geleceğim. Şimdilik bu videoyu bitirelim. Özetlemek gerekirse bir trader isminde class oluşturduk. Bu class'ımız bir tane pandas data frame alıyor ve aynı zamanda initial account olarak da, yani varsayılan değer olarak $10.000 bir hesap alıyor, bir fiyat alıyor. Komisyon oranı yine bir sayı, o da bir float sayı. Slippage yine float sayı. Compound mu değil mi? Yani sürekli kendi kendine yükselen veya düşen son hesaptaki son parayı kullanan mı? Yoksa initial, yani ilk yatırımı kullanan bir trade mi gerçekleştiriyoruz? Bir algoritma yazıyoruz. Ona göre ve kaldıraçımızı burada niye 2 yapmışız? 1 yapacağız varsayılan olarak. Lot digit 2. Bunu hisse kullananlar 0 yapabilirler arkadaşlar. Hissede çünkü minimum şeyiniz 1. 1 lot. Ama mesela Bitcoin'de 0.03 lot alabiliyorsunuz. O yüzden eğer Bitcoin veya Ethereum veya bir başka şey yapmak isterseniz de kaç haneye kadar, mesela 3 haneye kadar yapabilirsiniz. Ama hisse kullananlar bunu 0 yapsınlar. Ve burada bütün değerleri eşitledik, bir hata yok ve defaultları set ediyoruz. Bu entry giriş fiyatımız, lot kaç lot pozisyon taşıdığımız, bar şu anda içinde bulunduğumuz barın indeksi. Pozisyon 0 ise nedir? 0. pozisyonda işlem yok. Hemen şöyle yapalım. 0 işlem yok. 1 long, 2 short. No position. İngilizce yazıyorum, kusura bakmayın. Sales trades kaç tane trade açmış? Kaç tane trade açtı? Bunu tutuyoruz. Win kaçını kazandı? Bunu tutuyoruz. IDX, Self IDX indeksi tutuyoruz ve account ATH, account zirvesi all time high. Onu tutuyoruz. Yani account'umuz $10.000 ama mesela 3.000'de bitti. Fakat 3.000'e inmeden evvel 20.000'e çıkmıştı. Anlatabiliyor muyum? Bunu istatistiksel olarak ileride lazım olacak. Accounts veya direkt 10.000'den direkt 3.000'e indi. O da olabilir yani. Accounts'u da tabii buradaki hesabımızda bulunan olan paraları fiyatı her trade kapattığımız zaman son account'u güncellemek için tekrar accounts denilen listeye atıyoruz arkadaşlar. Pozisyonlarımızı tutuyoruz. Nerede girdik çıktık hepsini tutmak için. Wins kazançlarımız, kayıplarımız ve ne kadar tuttuğumuz. Yalnız bu holds'u yazmadık zannedersem. Holds'u yazmak çok basit. Self.holds.append self.idx eksi self.bar. Bu kadar. Ne kadar tuttuk? Yani her barda, bakın her long veya short'ta ne yapıyoruz burada? Biz ID'sini, yani indeksini atıyoruz ya bara. Ve bu değişmiyor. Bu ne zaman değişiyor? Tekrar sıfırlanıyor. Ne zaman? O da burada sıfırlanıyor arkadaşlar. Self.bar eşittir 0. Burada sıfırlanıyor. Yani pozisyonu kapattığımız zaman sıfırlanıyor. Yazmamıza gerek yok. Başka yerde kullanmıyoruz ama yine de yazalım diye baktım. Bir eksiğimiz yok. Peki pozisyonu açtığımız zaman okumaya devam edelim. Hold'ları da yaptık. Step indeksi artırıyoruz. Kaçıncı indeksteyiz? Open position'da hemen long'u short'u burada işliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Eğer pozisyon 0 değilse hata veriyor. Diyor ki zaten pozisyon var. Bir yeni pozisyon açamazsın diyor. Eğer slippage'i hesap ediyoruz. Eğer long pozisyonu açacaksak daha yukarı bir fiyattan işlemi açacağız. Eğer short pozisyonu açacaksak da daha aşağı bir fiyattan işlem açacağız. Self.entry'de burada çarptığımız takdirde bu 1.00 bilmem kaç oluyor artık slippage yaptığımız zaman. Eğer slippage kullanacaksak tabi veya bir eksi yani 0.999 küsür gibi bir şey oluyor. Ve burada self entry'de giriş fiyatımıza eşitlenmiş oluyor. Account'u burada hesap etmemiz gerekiyor. Neden? Ben burada direkt account'tan şunu direkt self.account'u kullanabilirdim. Ancak compound ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Compound yapıyorsak, yani sürekli en güncel fiyat üzerinden lot hesaplaması yapıyorsak o zaman sıkıntı yok. Direkt account'u vereceğiz. Ancak
lot hesaplamamızı compound etmiyorsak, yani compound yapmak istemiyoruz. Ben 10.000 dolar koyduysam oraya veya 10.000 lira koyduysam 10.000 lira üzerinden işlem yapayım. Ta ki ne zamana kadar? Benim hesabımda bulunan para initial account'un altına düşene kadar. Yani orijinal yatırımımın, ilk yatırımımın altına düşene kadar. Ne dedik? Self.account. If self.account burada küçükse self.initial account. Yani eğer ilk yatırımımdan küçükse self account, o zaman account parametresine bunu ekle, değilse de ilk yatırımı ekle diyoruz. Peki pozisyonumuz ne? Pozisyonumuz 1. Eğer long işlemi ise, değilse 2. Self bar, bu da pozisyona girdiğimiz barın indeksi arkadaşlar. Onu tutuyoruz. Eğer lot belirtilmişse burada sıkıntı yok. Burada direkt lot belirtilmiş, 0 değil. Eğer 0 gönderdiysek, yani varsayılan değer geldiyse o zaman hemen lot hesaplaması yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Hesabımızda bulunan para çarpı leverage bölü entry diyoruz arkadaşlar. Entry slippage edilmiş fiyattır. Entry dediğimiz zaman ve bunu da lot dijitle yuvarlıyoruz. Ve buradan kaç lot almamız gerektiğini buluyoruz. Long işlemi açmak istediğimiz zaman hemen bunu kısalttık. Open position entry is longa true gönderiyoruz. Tek fark is longa false gönderiyoruz short'ta. Pozisyonu kapatmak istediğimizde yaptığımız kontrol, eğer pozisyon sıfırsa, zaten bir pozisyon yok. O zaman burada bir exception gönderiyoruz. Tabii bunu try except ile tutabiliriz. Yani handle edebiliriz. Aynı zamanda slippage'i hesap etmemiz gerekiyor. Şimdi long pozisyonunda olduğumuz zaman pozisyonda satış yapacağımız için daha aşağıda bir fiyattan satış yapıyoruz. Long pozisyonundayız ya. Long pozisyonda satış yaptık. Aşağıdakine satış yapacağız. O yüzden bir eksi slippage ve alış yapacağımız zaman short pozisyonunu kapatmak için de ne yapıyoruz? Short pozisyonun içinde alış yapıyoruz. Demek ki yukarıdan yapacağız. Slippage'i bu defa ekliyoruz. Kapanış fiyatı olarak da C çarpı slippage, yani C şuradaki fiyat. Profit. Burada karımızı hesap ettik. Kapanış fiyatı eksi giriş fiyatı çarpı lot. Tabii short bile olmuş olsa bu zaman o zaman lot ne oluyor? Eksi değer olduğu için yine bize gerçek bir profit çıkartıyor karşımıza. Komisyon hesap ederken de arkadaşlar komisyon kapanış fiyatıyla açılış fiyatını topluyoruz. Her ikisi için de komisyon ödeyeceğimiz için lotun mutlak değeriyle çarpıyoruz ve komisyon parametresiyle bunu çarparak komisyon değerimizi buluyoruz. Ancak burada 100'e bölmeyi unutmuşuz. Bunu 100'e böleceğiz tabii. Evet, bunu bir de 100'e böleceğiz arkadaşlar. Burada bir hata yapmışız. Kusura bakmayın. Şimdi fark ettim. Mesela giriş fiyatımız 10.000 lira olsun. Giriş 10.000 ya da şöyle olsun, 100 lira olsun. Lot miktarımız 100 lot olsun ya da 1000 lot olsun. Bunun değeri kaç ediyor arkadaşlar? Değeri 100.000 eder. Değil mi? Şimdi bizim komisyon oranımız kaçtı? Komisyonumuz 0.02 diyelim. Yani 10.000'de 2. 10.000'de 2 olduğunu düşünelim. Bu durumda yapmamız gereken, komisyonu hesap etmek için yapmamız gereken 100.000 çarpı 0.02 bölü 100. Bu şekilde hesap ediyoruz. 20 lira komisyon ödemiş olduk. Neden? Çünkü komisyonumuz 10.000'de 2 arkadaşlar. Yani şunu 10.000'e bölüp 2 ile çarpmak gibi aynı şey. 10.000'de 2 çarpı 2. Yine 20 çıkıyor gördüğünüz gibi. Tabii short long olduğu için de hem açılış hem kapanış olduğu için de çift. Hangi fiyattan kapattık? Bu fiyattan. Hangi fiyattan girdik? Bu fiyattan. Buna ayrı bir komisyon dedik. Buna ayrı bir komisyon. O yüzden bu şekilde çarpıyoruz. Ve hesabımızı, profitimizi, karımızı veya zararımızı komisyonu düşerek buluyoruz ve var olan hesabımıza ekliyoruz arkadaşlar. Bir account parametresini pozisyonu kapatmadan önce hesabımızda kaç para var? Bunu görmek için ekliyoruz ve pozisyonumuza şu profitimizi yansıtıyoruz. Yani buradaki karımızı veya zararımızı yansıtıyoruz. Ve hesaplar accounts adlı bir listeye de var olan hesabımızı kapandıktan sonraki son değerini atıyoruz.
Ve bir yüzdesel değer bakıyoruz. Yüzde kaç kazandık? Account'un kapanmadan önceki ve kapandıktan sonraki fiyatları arasındaki değişimi hesap ediyoruz. Bu değişimi hesap ettikten sonra da kârda mıyız, zararda mıyız? Bunu kontrol ediyoruz yüzdesel olarak. Eğer yüzdesel olarak kârdaysak win parametresini bir artırıp ve win hanemize, yani kazananlar hanemize yüzde olarak biz bunu ekliyoruz. Kazandığımız yüzdeyi. Eğer zarardaysak da kaybedenler hanesine yüzdenin mutlak değerini ekliyoruz. Çünkü sıfırdan küçük, biz buraya mutlak değerini ekliyoruz. Pozisyonlarımızı ekliyoruz burada. Pozisyonlarımızı eklerken de hangi pozisyonda girdik, hangi indekse girdik, yani kaçıncı indekse girdik ve pozisyonumuz long mu short mu, bunu ekliyoruz. Tabii burada pozisyonu sonradan set etmemiz gerekiyor. Entry, yani giriş fiyatımızı ekliyoruz. Kaç lot işlem açtığımızı ekliyoruz. Kapanış fiyatımızı ekliyoruz ve en son şu anda bulunduğumuz indeksi ekliyoruz. Trade'lerimizi bir artırıyoruz. Böylelikle kaç işlem yaptığımızı da tutabiliyoruz. Aynı zamanda kaç saat veya kaç bar tuttuk. Saatlikte bakıyorsak da burada mesela diyelim ki 2 çıkarsa bu sonuç. Bu da şu anlama geliyor. 2 saat tutmuşuz. Eğer günlük bir datada, veride çalışıyorsak da o zaman 2 gün tutmuşuz diyebiliyoruz. Ve account'umuzun gördüğü zirveyi hesap ediyoruz. Çünkü account'umuz, diyelim ki hesabımız 10 bin dolardan 20 bin dolara çıktıysa bu zirve yükseldikçe yenileyecektir. Ve en sonunda da varsayılan trade işlemlerimizi sıfırlıyoruz. Yani entry'miz 0, lotumuz 0, pozisyonumuz 0 ve bar 0. Arkadaşlar burada bir şey atlamışız. Short pozisyon açtığımız zaman lotu eksi olması gerekiyor. O yüzden şöyle yapalım. Kontrol yapmaya gerek yok bence. Direkt şu şekilde yapalım. If not is long, o zaman self.lot eşittir eksi up self.lot. Yani her türlü, eğer long değil short pozisyonu açılıyorsa, absolute eksi bile göndermiş olsa mutlak değerinin eksisini alıyoruz. Burada eğer eksi bile gönderilmiş olsa pozitif sayıya çeviriyoruz ve tekrar negatife çeviriyoruz. Bir hatayla karşılaşmamak için. Burada da aynı şekilde veya şu şekilde de yaparsak if else diyelim. Self.lot eşittir self.lot. Böylelikle eksi gönderip de long pozisyon açıldığı takdirde de pozitif bir sayıya eşitlemiş oluyoruz. Yani long için. Ve ayrıca pozisyon kapatta, yani close position'da varsayılan değer olarak 0 girdik C'ye. Şayet C 0 ise biz C'yi gidip data frame'den alacağız. O yüzden if C 0 ise C eşittir self df close nokta ilog self nokta idx. Evet. Bu şekilde de şayet C'ye bir değer atamadan close position çağırdıysak C'yi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu durumda gidip data frame'in idx seviyesindeki fiyatını, kapanış fiyatını alıyoruz ve bu kapanış fiyatından pozisyonumuzu kapatıyoruz. Evet, klasımızı oluşturduk. Bu bölüm bu kadar. Bir sonraki bölümde de bir hareketli ortalama strateji geliştireceğiz ve backtestlerini yazacağız bunun. Backtest yaptıktan sonra da yine klasımıza dönüp ekstra bir şeyler eklememiz gerekecek tabii ki. Yeri geldikçe eklemekte fayda var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.